Merhabalar sevgili hanımlar. Irmak Örgü İşleri kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle tozluk yapımını paylaşacağım. Görsel olarak da çok hoş. Botların içerisinde veya dışarısında spor ayakkabısıyla çok rahatlıkla kullanacağımız hoş tozluk. Elimizde bulunan iplerle de yapabiliriz. Sıcak tutsun isterseniz yün ağırlıklı, ince olsun isterseniz koton iple de yapabilirsiniz. İki çeşit tığ kullanıyorum. Lastik kısmında ve bitiş kısmında 3,5 numaralı tığ kullanıyorum. Ara bölümlerde 4,5 numaralı tığ kullanıyorum. Yapımına başlayalım. Tozluğumun birini hazırladım. İkincisini beraber yapalım. Bir zincir çekiyorum, kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim. Birincisine değil, ikincisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 9 tane sık iğne olacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. Şu şekilde tutuyoruz. İlkine batırıyorum. Sağ kanadına tığımı aldım. Sık iğne yapıyorum. Şu uç kısmındakine de alıyorum. Sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Bu şekilde batmıyoruz. Şu şekilde düz tutuyorum. Sağ kanadına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. İstediğimiz ölçüye gelene kadar bu şekilde ilerliyoruz. Bir zincir çektim, çevirdim. İstediğim şekilde uzattım. Bakın lastiğimiz esnek. Ayağımı içinden geçecek şekilde büyüttüm. Şimdi uç noktasından tığımı geçiriyorum. Öbür uç noktasındaki ilmeğimi aldım. İçinden geçiriyorum. Bir zincir çektim. İki ucunu da şu şekilde birleştirelim. Tam bakın çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. İkisini birden çektim. İlmeklerin tam karşılıklı gelecek şekilde çekiyorum. 2 ilmeğim var. İkisini birden çektim. Bu şekilde birleştirelim. Uç noktaya geldim.
uçlarını birleştiriyorum. En tepedeki aldım, çekiyorum. Bir zincir çektim. Bakın. Burada 4,5 numaralı tığımı alıyorum. Şimdi şuradaki boşluklara sık iğne yapacağız. Yerleri belli. Her boşluğa batarak sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Son sık iğneyi yapıyorum. Birleştirdiğimiz noktaydı. Buradaki ilk sık iğnenin tepesine batırıyorum, kaydırıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığımı alıyorum. Şimdi şuradaki boşlukların hepsine batırıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden çekiyorum. Alıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Sıranın sonuna geldim. Son yuvaya da batırıyorum. Üçünü birden çektim. Trabzanın tepesine batırıyorum, kaydırıyorum. 1 2 zincir çektim. Bakın. Şimdi burada şu boşluklara batmıyoruz. Şu kısma da batmıyoruz. Çeviriyoruz. Bakın. Şuradakinin sağ kanatlarına batıracağız. Üçünü birden çekiyorum. Alıyorum. Sağ kanatlarına batırıyorum. Şu şekilde tutarsak daha rahat yapabiliriz. Sıranın sonuna geldim. Son boşluğa batırıyorum. Üçünü birden çektim. Başlangıç noktasına batırıyorum. Kaydırıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Yine şu şekilde çeviriyorum. Üçünü birden çektim. Sağ kanatlarına tek taraflarına batarak sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Son yuvaya da batırıyorum. Başlangıç noktasına batırdım. Kaydırıyorum. 1 2 zincir çektim. Bakın. Şimdi şurada 2 tane örgü biçiminde model oluştu. Bunun aynısını bir de bitiş noktasında yapacağım. Şimdi buraya kadar böyle düz geldik. Şimdi böyle devam ediyordum. Şimdi ters çeviriyorum.
Ters çevirip yine şöyle tutuyorum. Sağ kanadına batırıyorum. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece bundan sonra artık ters çevirerek devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldim. Son bir tane kalmış. Onu yapıyorum. Başlangıç noktasına geldim. Kaydırıyorum. 1 2 2 zincir çektim. Bakın örgü kısmı burada da oluşmuş oldu. Şimdi ters çeviriyorum. Böyleydi. Şimdi ters çeviriyorum. Tığıma aldım. Şu şekilde tutuyorum. Tek tarafına batırıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Bundan sonraki istediğimiz yere gelene kadar her bitiş noktasında çevirerek yapıyoruz. Bakın şimdi iki tane düz taraf aynı şekilde iç kısımda devam ediyor. Çeviriyoruz. Burada da iki sıra düz, üstünde örgü biçimde başak şeklinde modelimiz oluşuyor. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Birleştiriyorum. Kaydırıyorum. 1 2 zincir çektim. Çeviriyorum. Şu şekilde tutuyorum. Tek kanadına batırıyorum. İstediğimiz ölçüye gelene kadar her bitişinde ters çevirip bu şekilde örüyoruz. Bakın iki tane başlangıçta iki başak şeklinde alt alta oldu. Sonra düz iki sıra trabzan, bir başak modeli. Şurada gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyoruz. Her bitişinde ters çevirerek örüyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde ilerleyelim. İstediğim ölçüye gelene kadar ilerledim. Dizimin altına gelecek şekilde. Dilerseniz burada daha uzun veya daha kısa yapabilirsiniz. Öbür tozluğumu alıyorum. Karşılaştırıyorum. Bakın. Aynı hizada. Şimdi lastikten sonra iki tane başak modeli üst üsteydi. Şimdi bunun aynısını bitiş noktasında da uygulayacağım. Şimdi bir tanesini zaten yapmıştık. Şu şekilde. Şimdi alıyorum tozluğumu.
Düz devam ediyordum. Ters çeviriyorum. Bir sıra daha yapıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Üçünü birden çektim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Buraya gelene kadar ters çevirerek aynı şekilde devam ettik. Kaydırıyorum. 1, 2. 2 zincir çektim. Kafanız karışmasın. Bakın burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi 2 örgü biçimi burada ortaya çıkacak. 3,5 numaralı tığımı aldım. Ters çevirmiyoruz. Düz devam ediyoruz. Şimdi burada yine şu şekilde çeviriyorum. Tığımı almıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şu şekilde tutalım. Sık iğne yapıyoruz. Bakın ikisi yan yana geldi. Sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım. Sık iğne yaparak sıramızın sonuna geldim. Birleştiriyorum, kaydırıyorum. 1, 2. 2 zincir çektim. Şimdi burada bunu ben kızıma yaptım. Şu bilek kısmı tam oturdu. O yüzden eksiltme yapmadım. Bileğinize tam gelmişse eksiltme yapmanıza gerek yok. Eğer bileğinize bol geldiyse eksiltmeyi göstereceğim size bu sırada. Sadece bir sıra eksiltme yapıyoruz. Bileğinize tam olduysa eksiltmenize gerek yok. 2 zincir çektim. Şimdi bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi aralara batırıyorum. 2, 3, 4. 4 sık iğne yaptım. Şimdi bir tane alıyorum. Yanındaki ilmeği alıyorum. Tek kanadına. Biraz yakınlaştırayım. Tek kanadına alıyorum. Çekiyorum. Tığıma aldım. Eksilttim. Tekrar aralara batarak 2, 3, 4. 4 sık iğne yaptım. Şimdi tek kanadını alıyorum. Bana bakan tarafından. Öbürünü alıyorum. Çekiyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim var. İkisini birden çektim. Sadece bu sırada eksiltiyoruz. 1, 2, 3, 4. Alıyorum. İkisini aldım. Çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. İkisini birden çektim. Eksiltmeyi bu şekilde devam ediyoruz. Eksiltme yaparak sıranın sonuna geldik. Kaydırıyorum. 1,
2. 2 zincir çektim. Şimdi aralara batarak sık iğne yapıyoruz. Ne kadar uzunlukta isterseniz ona göre ilerliyoruz. Ben 4 sıra yaptım. 2 sıra daha öreceğim. Bir sıra eksilttik. 3 sıra eksiltmeden devam ettik. Şimdi başlangıç noktasına geldim. Kaydırıyorum. 1 2 2 zincir çektim. Son sırayı yapıyoruz. Yanındaki yuvaya batırdım. Yükseltiyorum. Elimizi şu şekilde tutarsak daha rahat yaparız. Tığımı çeviriyorum. İpimi aldım. İçinden geçirdim. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Yükseltiyorum. Tığımı çeviriyorum. İpimi aldım. İçinden geçiriyorum. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Tığımı çeviriyorum. İpi aldım. İçinden geçiriyorum. Sıranın sonuna geldim. İpimi kesiyorum. Şu şekilde de yapıp gizleyeceğim. Tozluklarımız bitti. Lastik kısmı, bilek kısmı, bakın yaptığımız son işlem. Şimdi burada lastiğin ölçümünü veriyorum. 12 santim. Bilek kısmını veriyorum. 10-10,5 santim. Uzunluğu 26 santim. Çok şık, güzel tozluklarımız oldu. Irmak Örgü İşleri kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.